Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Hande, ZEO'da SEO menajeri olarak çalışıyorum. 7 senedir ZEO'luyum. Zaten hani ZEO'nun demirbaşlarından biriyim diyebilirim. Bundan çok tabii ki kısa bir süredir ise aslında Generative AI takımımızın içinde de yer alıyorum. Hepinizin hani son bir senede çok fazla işte Generative AI'nin iş hayatındaki uygulamaları, işte bu yeni teknoloji bizi nasıl daha üretken yapabiliyor, generatif AI içerik üretimimize nasıl destek olabiliyor gibi konularda aslında çok sayıda içerikle karşılaştığına, çok fazla içerik tükettiğine eminim. Bu sunumun amacı ise aslında hani bir adım daha geriye atıp bu işin başına birlikte dönmek, generatif AI'nin biraz temellerini konuşmak. Çünkü gerçekten generatif AI konusunda çok ciddi bir hani bilgi bombardımanına uğradığımız bir dönemdeyiz. İşin temellerini bilmek ise hani öğrenme sürecimize ciddi katkı sağlayabiliyor. Yani tabii ki tüm öğrenme süreçlerinde olduğu gibi. Ya da hani ilk defa gerçekten generatif AI'yı duyuyorsanız dahi şey olabilir, size oldukça faydalı olabilir bu sunum diye düşünüyorum. Bugün burada olan herkesin aslında hani en azından generatif AI arayüzlerinde en ünlüsü olan ChatGPT'yi hani en azından duyduğunu ya da birkaç defa kullandığını tahmin ediyorum. Ama daha çok artık neredeyse her gün kullandığınızı tahmin ediyorum. Çünkü hani ChatGPT sayesinde aslında hepimizin artık emrine amade bir sanal asistanı var. İş hayatının dönüşümü açısından aslında neredeyse bilgisayar devrimi kadar büyük bir devrimin içinden geçiyoruz. Tarihin hiçbir döneminde yapay zeka bu kadar erişilebilir olmamıştı ve hani önümüzdeki dönemde de nasıl şu an bilgisayar olmadan bir iş yapamıyorsak, üretken yapay zeka olmadan da işlerimizi çok fazla sürdüremeyeceğimizi açıkçası düşünüyoruz. Yani hepimizin kullanacağı bir araca dönüşecek generatif AI gelecekte aslında diye düşünüyoruz. Eee, Yani artık öyle bir dünyadayız ki, yani mesela pazarlama kampanyalarınız için generatif AI'dan fikir alabiliyorsunuz. Önemli bir sunumunuzun ilk taslağını yine AI'ya yazdırabiliyorsunuz. Yani İngilizce e-maillerinizi gramer açısından saniyeler içinde kontrol edebiliyorsunuz. Çoğu teknoloji olduğu gibi buna da aslında çok hızlı adapte olduk. Ama aslında geçen sene daha önemli bir İngilizce mail atmamız gerektiğinde mesela sürekli gramer forumlarını dolaşıp cümlelerimizi kontrol etmeye çalışıyorduk. Ama dediğim gibi artık çok farklı bir dünyadayız. Kolaylığa da çok kolay zaten adapte oluyoruz. Zaten hani insanların da genelde en önemli üstünlüğü her türlü duruma hızlıca adapte olmaları şeklinde açıklanabiliyor. Şimdi adaptasyon demişken aslında adaptasyon dışında bizim problem çözme yeteneklerimiz de çok fena değil. Binlerce sene öncesinde bile işte böyle yapay zekanın öncülü kabul edebileceğimiz, gücümüzün yetmediği işleri yaptırabileceğimiz hani makinelerin, mekanizmaların hayalini kuruyorduk. Yunan mitolojisinde bile bunun izlerini görmek mümkün. Aslında çok uzun süredir biz yapay zekanın hayalini kuruyoruz yani. Bu noktada aslında generatif AI'ın genel bir tanımını da yapabiliriz. Generatif AI ya da bizim Türkçeleştirdiğimiz haliyle üretken yapay zeka, insan zekasını taklit ederek farklı alanlarda orijinal eserler oluşturabilen bir yapay zeka alt dalı. Aslında bu teknoloji ürün tasarımından tutun, kod oluşturmaya kadar çok farklı işlevlere sahip. Generatif AI sayesinde aslında yapay zeka sayesinde bilgisayarlar biraz daha insan benzeri kararlar alarak yaratıcılık alanında daha aktif bir rol oynamaya başladı. En sık adını duyduğumuz aslında ChatGPT gibi araçlar da bu teknolojiyle etkileşime girmemizi sağlayan arayüzler çok basit bir şekilde. Geleneksel yapay zeka ile peki generatif AI'ın farkı ne dersek, geleneksel yapay zeka uzunca bir süredir sessiz sedasız da olsa hayatımızdaydı aslında.
Ama biz geleneksel yapay zekâyı böyle daha çok analiz ya da, işte, büyük veriye dayalı işlerde kullanıyorduk. Yani şeyi söyleyebilirim aslında 2-3 sene öncesine kadar zaten yapay zekânın insanlarla yaratıcılık konusunda rekabete gireceği çok düşünülmüyordu. Peki generatif AI nasıl çalışıyor? Üretken yapay zekâ aslında, bir metin, resim, video, tasarım, müzik notası ya da, işte, yapay zekâ sisteminin işleyebileceği herhangi bir girdi şeklinde karşılığı olan, bir istemle ya da prompt ile başlıyor. Daha sonra çeşitli yapay zekâ algoritmaları da bu isteme yanıt olarak yeni ve özgün bir içerik oluşturuyor. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse aslında, yani, ChatGPT kullandığınızda oraya girdiğiniz talepler yapay zekâ, jargonunda prompt olarak isimlendiriliyor ya da yapay zekâ mühendisliğinde diyelim. Biraz daha, hani, teknik bir dil kullanmak gerekirse de şeyi söyleyebiliriz. Üretken yapay zekâ, derin öğrenme modelleri ve büyük dil modellerinden faydalanarak aslında verilere ait örüntüleri keşfediyor. Yeni içerikleri de bu şekilde üretiyor. Tabii ki, üretken yapay zekâ aslında sıfırdan hiçbir şey üretmiyor. Peki generatif AI ne işe yarar dersek, aslında doğrudan insan emeğine ya da, hani, şimdilik daha böyle fabrika üretimine ya da endüstriyel makine kullanımına dayalı olmayan her türlü sektörde kendisine yer bulabiliyor. Eee, Ve, hani, bu sektörlerin hepsini de belirli bir ölçüde değiştireceğine eminiz, bu bahsettiğim sektörlerin dışında kalanlar için en azından. Yani, çok derine inmeden aslında ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını şöyle yanıtlayabiliriz generatif AI zekânın. Birincisi, insanların daha önce aklına gelmeyen problemleri generatif AI sayesinde keşfedip bunlara çözümler üretebiliyorsunuz. Yani, bildiğiniz gibi aslında pazarlamanın amaçlarından biri de bu. İnsanların gerçekten aklına bile gelmeyen problemlerini, ihtiyaçlarını keşfedip, bunun karşılığını onlara verebilmek. Generatif AI iş yaşamında yine çok farklı şekillerde üretkenliği arttırabiliyor. Mesela, bir e-ticaret sitesinde manuel olarak her bir ürün için, metin oluşturmak yerine, şeyi verebilirsiniz mesela, ürünlerin temel özelliklerini yapay zekâya verip buna dair bir şey yapabilirsiniz, açıklama, ürün açıklaması, product description ürettirebilirsiniz. Mesela böylece çalışanlarınız gerçekten binlerce ürün için, şeye kapanıp içerik yazacağına kalan vakitlerini böyle daha yaratıcı ve stratejik işler için kullanabilir. Yapay zekâ daha iyi iş kararları vermenizi sağlar. Mesela elinizde kullanıcı verileri var. Bir web sitesinin mesela kullanımına dair veriler olsun. Bunları yapay zekâyla daha iyi analiz edebilirsiniz. Yapay zekâ kişileştirilmiş deneyim üretme imkânı sunar. Kişiye özel çözüm üretme konularında çok yardımcı bir araç zaten. Yani, hani, chatbot'lardan tutun, gerçekten ne olabilir? İşte, kişiye özel kıyafet tasarlamaktan ya kadar giden bayağı geniş bir şeyden bahsediyorum aslında. Eee, Durumdan bahsediyorum. Benzer şekilde, yapay zekâ kreatif iş akışlarını destekler. Yani kreatiflerin benzer işleri aslında arka arkaya yapacağı yere yine benzer şekilde vakitlerini biraz daha yaratıcılığa kullanmalarını sağlar diyebilirim. Tüm bu faydaları düşündüğümüzde zaten generatif AI konusunun böyle, yani, üst yönetimlerin gündemine girmemesi epey zordu. McKinsey'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'deki organizasyonların %28'i şu an üretken yapay zekâyı aslında gündemine alıyor. Türkiye'de henüz bununla alakalı yapılmış bildiğim kadarıyla bir araştırma yok ama varsa mutlaka benimle paylaşın.
okumayı gerçekten çok isterim. Yani ABD iş hayatıyla alakalı istatistikler ama hani ilginç bir şekilde bizimkiyle aşağı yukarı örtüşüyor. Tabii şirket yapıları da biraz benzediği için genelde. Onun için burada da benzer bir durum olduğuna eminim. Hatta biz biraz daha şey olabiliriz, hype olabiliriz bu konuda. Şirketlerin ise hani ABD'de 1/3'inin en az bir iş fonksiyonunda yapay zekayı kullandığı söyleniyor. Yani bu ne demek? Bir şirketin mesela finans departmanı en azından üretken yapay zekayı kullanıyor demek ya da mesela marketing departmanı. Generative AI'ın ne kadar popüler olduğunu anlamak için aslında Google Trends'te basit aramalar bile yapabilirsiniz. Herkese açık bir araç. Çok fazla bir istatistiğe de aslında ihtiyacımız yok. Doğrudan ABD'de en azından yani AI bağlamı içinde kalacak şekilde işte nedir, nasıl aramalarında 2023 itibariyle bir patlama zaten var. Aynı zamanda ChatGPT de aslında 100 milyon kullanıcıya en hızlı ulaşan şey olarak, uygulama olarak bir rekor kırdı. Aslında bir internet fenomeni haline geldi diyebiliriz. 2 ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Burada da e, birlikte ChatGPT dışında sık kullanılan generatif AI uygulamalarına bir göz atabiliriz. E, Bu noktada aslında generatif AI ile generatif AI arayüzleri arasındaki farktan bahsetmek gerekiyor biraz. Mesela burada gördüğünüz tüm araçlara aynı ChatGPT gibi bir arayüz üzerinden erişebiliyorsunuz ve çeşitli işleriniz için kullanabiliyorsunuz. Generatif AI arayüzleri ve uygulamaları aslında GPT-4 gibi bir üretken yapay zeka modeline bağlı olarak çalışıyor ve bu modelleri aslında nasıl diyelim daha kullanıcı dostu bir şekilde erişilebilir hale getiriyor. Sizin çok aslında teknik bir bilgiye sahip olmadan bu modellerden faydalanmanızı sağlıyor uygulamalar. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bu işin arka planında bir de model konusu var. Yani nasıl web sitelerimizin arka planında bir iskelet var, bir kod konusu var. Biz de aslında tüm bu arayüzleri kullanırken arka planda bir model çalışıyor. Buraya kadar aslında hani çok özet bir şekilde günlük hayatta kullandığımız generatif AI arayüzlerinden bahsetmiş olduk. Ee, Peki hani ChatGPT'nin ötesi var mı? Evet var. Bu işi bireysel olarak ya da şirket olarak bir adım ileriye götürmemiz mümkün. Pek çok şirket aslında bu yapay zeka arayüzlerinin arka planında yer alan modelleri kullanarak ya kendi şey yapıyor, kendi modellerini eğitiyor. Benzer şekilde şirket içi problemlere çözüm üretebiliyor. İşte müşterilerin çeşitli problemlerine farklı çözümler sağlayabiliyor. Mesela bir e-ticaret sitesinde ne olsun? Özel bir öneri motoru kurgulayabiliyorsunuz. Şu an tabii farklı şekillerde de yapılabiliyor bu. Ama mesela AI sayesinde kullanıcıya çok daha ona uygun ürünlerle eşleştirebiliyorsunuz. Ya da AI ile mesela dolandırıcılık tespiti gibi konuları çok daha kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. ChatGPT'nin ötesine geçmek isteyenlerin de çok çok böyle temel dahi olsa biraz hani generative AI modeli nedir konusuna girmesi gerekiyor. Biraz burada aslında teknik konulara gireceğim ama zaten hani çok uzun sürmeyecek, çok özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada doğrudan transformerlarla başlayabiliriz. Aslında
GPT-4 de dönüştürücü tabanlı bir model aslında. GPT-4 bildiğiniz gibi şiir yazabiliyor, sıfırdan e-mail oluşturabiliyor ya da en basitinden şaka bile yapabiliyor. Hepimizin kullandığı kadarıyla bildiğiniz gibi. Bu modeller sıralı veriler arasındaki bağları takip ederek aralarındaki anlamı öğrenmeye çalışarak aslında çalışıyor. GAN'lara örnek olarak ise daha böyle imaj ve video üretiminde kullanılan modelleri verebiliriz. Bunlardan en iyi bilinenleri de aslında Midjourney ve DALL-E. Bunları da kullandığınıza aslında eminim. Burada da GAN'larda da aslında ağlar biraz birbiriyle rekabet ederek birlikte gelişiyorlar. Bunlar birbirlerini zorlayarak biraz gelişiyorlar diyebiliriz. Voeler ise biraz daha gerçekçi imaj üretimi, veri sıkıştırma, anomali tespiti gibi alanlarda kullanılıyor. Bunları dediğim gibi çok hızlı geçiyorum ama hani sadece daha fazla araştırmak isterseniz böyle sizde bir merak uyandırmak için bu kısımları eklemek istedim. Difüzyon tabanlı modeller de aslında imaj işleme konusunda kullanılıyor. Mesela aslında burada gördüğünüz gibi karlı ya da bulanık bir kedi imajını nasıl görüneceğini hesaplayabiliyor. Yani eskiden böyle filmlerde olan işte güvenlik kamerası görüntüsünü netleştirme tarzı işler difüzyon tabanlı modeller sayesinde yapılıyor diyebilirim. Peki bu model işleri nereden çıktı? Yani buraya nereden geldik? Konusuna da çok kısa değinmek istedim. Yine genel kültür açısından önemli bir konu tabii. Bilgisayar biliminin babası Alan Turing, düşünülebilir makineler hakkında ilk hani akademik makaleyi yazdığında 1950'yi gösteriyordu takvimlerimiz. Yani o tarihlerden bugün de kullandığımız az önce bahsettiğim Vailere ulaşmamız yani yarım yüzyıldan fazla sürdü. Üretken yapay zeka ise aslında daha 2,5-3 senelik bir teknoloji. 2022'den itibaren yapay zeka modelleri biraz daha geliştiriciler için erişilebilir oldu. Bununla birlikte üretken yapay zeka uygulamalarının sayısı da zaten bildiğiniz gibi hızla artmaya başladı. Hmm, bahsettiğim gibi aslında generatif AI uygulamaları belirli sektörler dışında hemen hemen her sektörde kullanılabiliyor. Yani kullanılamayan sektör derken hani üretimde kullanılamayan sektörleri kastediyorum aslında. İşte uçak sanayi, otomotiv gibi sektörler bunlar zaten. Ki onlar bile aslında bu uygulamaları şirket içi süreçleri iyileştirmek için kullanıyor. Mesela marketing departmanları, insan kaynakları, finans alanında kesin kullanıyorlar. Bizim de mesela Zeo'da bu tür alanlarda çalışan ama generatif AI konusunda çok heyecanlı iş ortaklarımız var. Biz de çok mutluyuz. Hmm, Yani burada da görebileceğiniz gibi aslında pazarlama ve reklamcılıktan başlayarak sağlık ve tıbba kadar, oradan siber güvenliğe kadar çok fazla alanda generatif AI'yi kullanabiliyoruz. Yani pazarlama ve reklamcılık ile e-ticaretin en tepede olmasının nedeni tabii ki çoğumuzu ilgilendiren sektörlerin bunlar olması. Ama yani emin olun çok farklı sektörlerdeki insanlar da aslında çok heyecanlı yine bu konularda.
Çok pardon. Biraz hastayım bugün bu arada. Sesim kötü olabilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi pazarlama ve reklamcılık. Ya dediğim gibi çoğumuzu en çok ilgilendiren alan, biz de dâhil olmak üzere çoğumuzun çalıştığı alan bu zaten. Eee, Yani buradaki aslında seçenekler sonsuz. Yani özellikle kişiselleştirilmiş içerik üretimi, işte ürün tanıtımları, sosyal medya ya da reklam kampanyalarının kurgulanması, paylaşımı gibi konularda kesintisiz bir şekilde zaten, kullanılıyor ve kullanılacak gibi görünüyor yapay zekâ. Eee, Benzer şekilde yapay zekâ aslında biraz online alışveriş nasıl yapıyoruz, bunu da değiştirmeye başlayacak. Zaten bildiğiniz gibi e-ticarette kişileştirme belki bilmiyorum ama yine 5-6 senedir çok böyle yine bir konuydu. Herkesi heyecanlandıran bir konuydu. Artık, hani, bu işe biraz daha fazla yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Çünkü orada farklı şeyler denendi. İşte, işe yarayanlar oldu, olmadı. Biraz sektör uzaklaşmıştı bu tip konulardan. Yine içine çekilmeye başladı, yapay zekâ sayesinde. Özellikle dediğim gibi emm, kullanıcının hoşuna gidebilecek ürünleri tahmin etme, işte, müşterilerin daha fazla ilgisini çekmesi için görselleri özelleştirme gibi konularda çok etkili olacak. Yani üretken yapay zekâ yine, sadece, içerik üretimi derken tabii ki metin içerikten bahsetmiyoruz. Yani gerçekçi görüntü ve video oluşturmaktan, işte, yeni sanal dünyalar yaratmaya kadar çok büyük bir potansiyel gösteriyor. Burada mesela size bir, video izletmek istiyorum. Yani, burada olan şu, umarım tam görebilmişsinizdir. Aslında yapmışlar, bu bir, çeviri aracı. Tim Cook'a özetle Hintçe konuşturmuşlar. Yani, şurada görebileceğiniz gibi ağız hareketlerine kadar AI, bu işi sizin için yapabiliyor ve çok gerçekçi gerçekten. Yine müzik ve ses üretiminde tabii ki, aynı yazılı içerikte olduğu gibi, yapay zekâ kullanılacak. Zaten bu olay gündeme geldiğinden beri biraz, telif hakkı konusunda da problemler yaşanmaya başladı. Çünkü, sonuçta çok ortak bir havuzdan, faydalanıyor bu tür yaratıcı içerikler söz konusu olduğunda yapay zekâ. Yani nerede başlamış, nerede bitmiş, kimin eseri, nereden esinlenmiş, bu gibi konular biraz şimdilik tartışmalı. Ama gerçekten gayet, hani, neredeyse benzersize yakın kompozisyonlar oluşturabiliyor şu an generatif yapay zekâ. Aynı zamanda, az önceki örnekte de biraz onu gördük aslında. Yani sentetik ses oluşturarak, işte, sanal asistanlar, sesli kitap anlatımı gibi alanlarda faydalı olabiliyor. Ya da mesela sık kullanılan bir örnek olarak şirketinizin podcast'ini gerçekten, yapabiliyorsunuz, AI'ya seslendirebiliyorsunuz. Yani hatta, yani bu bir adım ileriye gittiğinde, işte, sesinin telif haklarını veren herhangi bir ünlüye seslendirebiliyorsunuz. Böylece şirket içinde güzel sesli birini arama probleminiz de ortadan kalkmış oluyor. Oyun dünyası da aslında çok, yoğun bir şekilde yapay zekâyı kullanmaya başladı. Özellikle, hani, çok böyle insana yakın, çok doğal diyaloglar, için kullanıyorlar yapay zekâyı. Orada mesela oyuncu olmayan karakter ya da NPC dediğimiz, karakterler için yapılmış ben demolar izlemiştim. Gerçekten, işte, karakteriniz bir, atıyorum,
oyundaki barmen bir karakterle etkileşime girdiğinde gerçekten karşıdaki sizin söylediğinize göre tepki verebilen bir karakter koymuşlar. Oranın da ucu gerçekten çok açık diye düşünüyorum. Generatif AI sayesinde yani sağlık ve tıp alanında gerçekten çığır açılacağı düşünülüyor. Pek çok hani amansız ya da tedavisi olmayan hastalığın tedavisi gerçekten yapay zeka sayesinde hızlanacak. Çünkü sağlık ve tıp alanında hep zaten insanlık olarak bilgilerimizi birleştirdiğimizde bir adım ileriye gittik. Yani burada çok daha hızlı bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekten çok heyecanlı geliştirmeler olacaktır orada. Zaten şu an bile neredeyse bir radyoloji uzmanı kadar iyi bir şekilde mesela işte ne bileyim röntgen, MR gibi şeyleri analiz edebildiği söyleniyor yapay zekanın. Hatta şey okumuştum, bir tane kanseri çok yani gözle böyle röntgen incelendiğinde görülmeyecek bir kanseri mesela önceden şey yapabilmiş, tespit edebilmiş yapay zeka. Çok pardon. Finans sektöründe de aslında yine devrim yaratabiliyor. Özellikle işte dolandırıcılığı önleme, yine biraz daha aslında tartışmalı bir alan olan kişiselleştirilmiş yatırım portföylerinin oluşturulması gibi şeylerde, alanlarda kullanılacak. Aynı zamanda işte bankacılık sektörü de hep şeydir bildiğiniz gibi kişiselleştirmeye çok açık bir sektördür. Orada da çok yoğun bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz aslında. Evet, peki generatif AI'ın geleceğinde neler bekleniyor, bizleri neler bekliyor? Burada da işte yine daha önce verdiğim istatistiklerde olduğu gibi biraz ABD ya da dünya çapında yapılmış araştırmalardan aslında derlediklerimi sizlere sunmak istedim. Küresel AI pazarının 2030'a kadar 1,81 trilyon dolara kadar ulaşması bekleniyormuş. Bu arada bu tabii 4-5 ay öncesinin verisi ve yani inanın bu rakamlar dünden bugüne bile nasıl değişmiştir düşünemiyorum. Buraya dün bile bir veriyi koymuş olsaydım çok daha farklı bir hale almıştı şimdi. C-level yöneticilerin yaklaşık %25'inin zaten hani kişisel olarak AI araçlarını kullandığı düşünülüyor. 2025'e kadar çoğu şirketin işte pazarlama departmanlarının pazarlama mesajlarının, içeriklerinin %30'unun generatif AI tarafından üretileceği düşünülüyor ki bence bu biraz şey düşük bir olasılık. Bu şeydir yani çok daha fazla olacaktır. 2026'ya kadar tüm online içeriklerin %90'ının AI tarafından üretilebileceği söyleniyor. Bu da tabii ki SEO açısından en azından çok tartışılması, üzerine düşünülmesi gereken bir konu. 2028'e kadar yine AI eğitirken harcadığımız enerjinin verimliliğinin artacağı bekleniyor. Yani bu nedir? Tabii ki AI eğitmek demek bilgisayarda eğitiyoruz bunları sonuçta ve elektrik demek. Yani enerji verimliliğini sağladığımızda tabii ki biraz daha hızlanmış olacağız orada. Fiziksel limitlerimizde bir gelişme olacak. Yine oyun geliştirme maliyetlerini ve hızını azaltacak generatif AI. Çünkü gerçekten artık bir oyun yaptığınızda bir level'ı aslında AI ile oluşturabiliyorsunuz. İşte oradaki karakterleri yine AI ile yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla şeyin çok tartışması olmuştu mesela. Ya 2D ya da 2 boyutlu dediğimiz karakterleri mesela daha ufak oyun stüdyoları artık generatif AI yaptırmayı tercih ediyorlar. O tür durumlar olacak mesela daha çok işte 3D alanındaki uzmanlar
iş fırsatları olmaya başlamış diye duymuştum. Yine öncelikli olarak teknoloji, finansal hizmetler, bankacılık, tıbbi ürünler ve bilgiye dayalı endüstrilerin generatif AI devriminden özellikle etkilenmesi bekleniyor. Havacılık, otomotiv veya elektronik gibi imalat temelli sektörlerde ise pek bir yıkıcı etki beklenmiyor aslında generatif AI açısından. Çok pardon tekrar. Burada tabii yani generatif AI kullanımı arttıkça biraz etik konusu da gündeme gelmeye başladı. Yani etik dışında bir de bildiğiniz gibi şu var. İşte generatif AI'ın artması işte insanlara işini kaybettirir mi? Bunun üzerinde karar vericiler çalışmalı mı gibi konular vardı. Hatta kısa bir süre için İtalya ChatGPT'yi yasaklamıştı. İşte bir süreliğine generatif AI'nin gelişimi durdurulmalı, insanlar bu duruma adapte oluncaya kadar gibi mesela bir bildiri yayınlamıştı. İşte Elon Musk'ın vesairenin içinde bulduğu zenginler diyelim. Biraz onlar unutuldu tabii dediğim gibi çünkü her gün e, farklı bir şeyle karşılaşıyoruz zaten AI alanında. Ee, Etik açısından peki kaygılar neler? İşte bu kadar dediğim gibi işte yönetmelik çıkarmaya, etmeye insanları zorlayan. Birincisi generatif AI potansiyel olarak manipülatif veya yanıltıcı içerik üretebiliyor. Çünkü yani etik açıdan daha ufak modelleri düşünelim. Yani mesela işte OpenAI'dır ya da işte Claude'dir. Bu tip modellerin arkasında tabii ki çalışan böyle çok büyük etik şeyleri de var. Ekipleri de var. Yani onun sorumluluğunu ciddi şekilde alıyorlar ama kendi daha ufak modellerini geliştiren şirketlerde öyle bir sorunumuz var. İşte bu modeller ırkçı davranabiliyor, tamamen atıyorum. Kadın düşmanı davranabiliyor. Çıktılarında bu tür şeylerle halen karşılaşabiliyoruz. Yine AI'ların tabii ki hesap verilebilirlik ya da sorumluluk konusunda bir şeyi yok. Onları bağlayan bir şey yok. Yani tamamen insanları yanlış yöneltmesi açısından çıkabilecek sorumluluğu kim taşıyacak? Bu önemli bir konu. Yine müzik üretimi gibi konularda yer alan telif hakkı konuları var tabii ki. Ee, işte kendi alanlarında hiçbir şekilde AI kullanmayacaklarını bahseden şeyler var, sanatçılar var. Yine bu konuyla ilgili belki takip etmişsinizdir. Yakın zaman öncesinde oldu. Bu Amerika'daki e, senaristlerin ve oyuncuların bir oldu. Protesto gösterileri oldu. İşte diziler, programlar bir süre durdu vesaire. İşte büyük stüdyolar onlarla anlaştı gibi konular oldu. Bunlar gündeme gelmeye devam edecek. Yine hani toplumsal önyargı ve eşitsizliklerin yansıtılmasına aslında biraz işte manipülatif, yanıltıcı olabilecek içerik kısmında bahsetmiştim. Yapay zeka üzerindeki kontrolü kaybetme endişesi biraz bilim kurgulardan fırlamış bir konu tabii ki. Şu an yapay zekanın otonom olması gibi bir şimdilik söz konusu değil. Öyle bir şey olmaya başlarsa o bence bugünün sorunu değil, gelecek için, hatta gelecek nesiller için bir soru ya da sorun olacak gibi görünüyor. Şimdi aslında yani burada anlattıklarım tabii ki e, sadece hani AI için biraz merakınızı cezbetmek. Devamı
AI'yı nasıl öğreneceğiniz, ne yapacağınız tabii ki size kalacak. Ama dediğim gibi e, yani zamanında nasıl insanlar bilgisayar öğrenmek zorunda kaldı, biraz generatif AI konusuna da böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. En azından günlük kullanıcı olacak kadar herkesin bir şekilde iş süreçlerine bunu adapte etmesi gerekiyor kendi gelecekleri için. Ee, Yani öyle bir dönemdeyiz ki şu an gerçekten 2 gün AI ile alakalı gelişmelere bakmasanız her şey değişebiliyor. Yani bir zamanlar SEO'da öyleydi. Şimdi AI'da öyle. Bu da tabii ki şey yapabilir. Ben işte bu konudan geri mi kalıyorum? Ne yapmalıyım? Gibi şeyler de sizi biraz endişeye sürükleyebilir. Burada özellikle hem bireysel hem de şirket içinde yapılabilecekler var tabii ki. Yani en basitinden böyle AI ile ilgili işte The Neuron gibi çok güzel şeyler var. Ya da Xeon'un kendi newsletter'ı gibi. Çok hoş newsletter'lar var bu o haftaki gelişmeleri özetleyen. Onları mutlaka takip etmenizi öneririm. İşte oradan işinizde kullanabileceğiniz bir şey görebilirsiniz. Yine genel kültür olarak kalsa bile gerçekten güzel bilgiler veriyor bu tür newsletter'lar. Şirketler için de e, mesela şirkette çok fazla zaman harcadığınız konuları işte AI ile nasıl çözebileceğinize dair işte hackathonlar yapabilirsiniz. Yani mevcut problemleri işte toplamak için bir fikir kutusu oluşturabilirsiniz mesela. Bunlar bile ilk aşamada oldukça kıymetli olacaktır. Yine e, şirketler için bu önemli tabii ki. İşte ChatGPT, Claude gibi uygulamaların böyle daha premium versiyonlarına yatırım yapılabilir. İşte çalışanlar için çok kullanıcılı çözümler satın alınabilir diye düşünüyoruz. Gerçekten bütçe ayırmaya değecek bir konu çünkü. Ee, Onun dışında yine hani farklı zamanlarda şirket içinde işte AI sohbetleri düzenlenebilir ya da kendi arkadaşlarınızla da düzenleyebilirsiniz. Ya buna değecek bir konu, emin olun. Ya da şey yapabilirsiniz. Yani yine bunu şirketler için söylüyorum. Generatif AI konusunda hani Zeo gibi ya da benzeri şirketler profesyonel destek vermeye başladı. Buralardan destek alabilirsiniz. Ama şeyi atladım. O da çok güzel bir çözüm. Bence her şirket kendi içinde yapmalı. Çalışanlar olarak birbirinizle günlük hayatta kullandığınız promptları paylaşabilirsiniz. Yani bir Google Sheets bile yaratmak aslında böyle ortak bir şekilde bir sürü işte size vakit kazandırabilir diye düşünüyorum. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bütün amacım AI konusunda biraz merak uyandırmaktı. Umarım öyle olmuştur.